Bir aynaya bakıyorsunuz. Göz bebekleriniz, teninizdeki o ufak leke, sabahın yorgunluğu, dokunuyorsunuz soğuk, sert, çarpıyor. Demek ki gerçek ama ya değilse? Ya o ayna, o ten, o sabah yorgunluğu dediğiniz şey sadece çok daha büyük, çok daha korkunç bir şeyin üzerinize düşmüş gölgesi ise? Platon bu soruyla ömür tüketmiş bir adamdı. Ona deli demiyorum ama fiziksel dünyanın o çürüyen, sürekli değişen ve en sonunda bizi toprağa gömen yapısından o kadar derin bir rahatsızlık duydu ki, kendine zihninde bambaşka bir evren inşa etmek zorunda kaldı. Bu kaçışın arkasında yatan en büyük tarihsel ve psikolojik kırılma, kuşkusuz hocası Sokrates'in idamıdır. Sokrates, o gözle görülür, elle tutulur, gerçek dediğimiz Atina demokrasisi tarafından zehirlenip öldürüldü. Bazı yorumcular, Platon'un idealar kuramını bu travmaya bir tepki olarak okur. Mantık şudur: eğer fiziksel dünya tek bir gerçeklikse ve bu dünya adil bir adamı haksız yere idam edebiliyorsa, o zaman evrenin temeli adaletsizdir. Platon bunu kabul edemez. Kusur, gerçekliğin kendisinde olamaz. Kusur bizim algımızdadır. O halde asıl gerçeklik, bu fiziksel evrenin arkasında, zamanın ve mekanın dışında, değişmeyen, bozulmayan idealar dünyasında olmalıdır. Kağıdın üzerine bir daire çizdiğinizi düşünün. Cetvelle de çizseniz mükemmel olmuyor. Mikroskoba koyuyorsunuz, kenarları pürüzlü, atomlar titriyor, eğri büğrü. Fiziksel dünyada tek bir mükemmel daire yok. Peki o mükemmel daire fikrini nereden biliyorsunuz? Hiç görmediğiniz bir şeyi nasıl hatırlarsınız? Platon der ki, ruhunuz bu bedene hapsolmadan önce o idealar dünyasında bulundu ve o mükemmelliği orada gördü. Şimdi bu et ve kemik yığını içinde o kaybettiğiniz cennetin soluk, kusurlu kopyalarına bakıp avunuyorsunuz. Mağara alegorisini bilirsiniz. Zincirlenmişiz, sadece duvardaki gölgeleri görüyoruz. Ve en vahşeti ne? Gölgelere isimler veriyoruz. Bu bir ağaç diyoruz. Bu bir insan. Gölgelerin gölgesini gerçek sanıp üzerine hayatlar kuruyoruz. Felsefe, Platon için bu zincirleri kırmak, o acımasız güneşe, o yakıcı hakikate tırmanmaktır. Bu tırmanış kolay değildir. Gözlerinizi kamaştırır, canınızı yakar. O mağaradan çıkan adam, geri dönüp diğerlerine gerçeği anlatmaya çalıştığında, onlar onun gözlerinin bozulduğunu düşünür ve onu öldürmek isterler. Tıpkı Sokrates gibi. Sonra içeriye Aristoteles giriyor ve elindeki fenerle o şiirin üzerine basıyor. Aristoteles, hocasının o gökyüzüne uzanan parmağına bakıp tiksinmişti. Platon dostumdur ama gerçek daha büyüktür lafı kibarca söylenmiş çok sert bir hakarettir. Aristoteles o soyut, ulaşılmaz idealar dünyasını reddetti. Ama burada sık yapılan bir hatayı yapmayalım. Aristoteles saf bir materyalist değildi. O, sadece madde var, gerisi yalan demedi. Ona göre gerçeklik, form ve maddenin birbirinden ayrılamaz birliğiydi. Bir at düşünün. Platon için o at, gökteki mükemmel at ideasının kusurlu bir kopyasıdır. Aristoteles içinse o atın özü, onun terleyen derisinde, kırılan toynaklarında otlarken çıkardığı seste gizlidir. Form, maddenin dışındaki bir hayalet değildir. Maddenin ta kendisinin içindeki düzendir. Aristoteles bunu anlatmak için harika bir örnek verir. Eğer bir göz bir hayvan olsaydı, onun ruhu veya formu görme yetisi olurdu. Göz olmadan görme yetisi olamaz, görme yetisi olmadan da göz işlevsizdir. Bronzdan bağımsız bir heykel ideası zihinde kurulan bir masaldır. Heykel o bronzun içindedir. Aristoteles gökyüzüne bakıp hayal kurmadı. Eğildi. Babası bir hekimdi, o da doğayı bir hekim gözüyle inceledi. Midilli adasındaki lagünlerde aylarca geçirdi. Balıkları deşti, yengeçlerin kabuklarını saydı, bitkileri sınıflandırdı. Gerçeklik, o karmaşık, kusurlu ve kirli dünyanın bizzat kendisinin içindeydi. O, evrenin sırrını göklerde değil, bir deniz kestanesinin anatomisinde aradı. Onun bu gözlemleri sadece kendi döneminin değil, önümüzdeki 2000 yılın biyoloji anlayışının da temelini atacaktı. 2000 yıldır bu ikisi arasında parçalanıyoruz. Ama mesele biri şunu dedi, diğeri bunu dedi diye okulluk bir bilgi yarışması değil. Mesele, senin sabah yataktan kalktığında aynada hissettiğin o tuhaf yabancılaşma. Günümüzde yaşadığımız dijital çağ, belki de insanlık tarihinin en büyük Platoncu projesidir. Sosyal medyada yaptığımız şey tam olarak bu değil mi? Kendi etimizin, o kusurlu ve yaşlanan fiziğimizin üzerine
pürüzsüz, filtrelenmiş, asla yaşlanmayan bir idea inşa ediyoruz. Dijital avatarlarımız, Platon'un mağarasındaki o gölgelerin 1000 yıl sonraki versiyonu. Ama bu sefer gölgeleri biz üretiyoruz. Kendi ideamızı yaratıp ona tapıyoruz. Gerçek bedenimizden, o fiziksel yorgunluktan o kadar nefret ediyoruz ki ekranın içine, o sahte gökyüzüne kaçıyoruz. O pürüzsüz yüzeylere bakıp aynadaki kırışıklıklardan utanç duyuyoruz. Kendi yarattığımız bu dijital ideayı beslemek için her gün saatler harcıyoruz. Oysa o idea bizi yiyip bitiriyor. Aristoteles bugün yaşasaydı ne yapardı? Muhtemelen o ekranı elinizden alıp kırardı. Sizi dışarı, yağmurun altına, ayakkabılarınızın içine sızan o soğuk suya sürüklerdi. Buradasın derdi. Kaçacak bir gökyüzü yok. Sadece bu madde ve onun içindeki form var ve bununla baş etmek zorundasın. Peki ya ahlak? Ya direniş? Neden fiziksel dünyada hiçbir karşılığı olmayan, tamamen soyut bir adalet uğruna ölüme yürüyenler var? Eğer her şey madde ve formdan ibaretse, insanı o çürüyen bedenin ötesine taşıyan şey nedir? Burada Platon'u haksız yere tek başına direnişin sahibi yapmamak lazım. Aristoteles de bu soruya çok güçlü bir cevap verir. Ona göre direnç gökten inmez. Erdem, alışkanlıktan ve o fiziksel dünyanın içinde kurulan topluluktan gelir. Aristoteles için ahlak, soyut bir ideayı contemplation etmek değil, tam da bu kusurlu dünyanın içinde tekrar ederek pratik akıl yoluyla karakter inşa etmektir. Pratik akıl, yani o anki karmaşık duruma göre en doğru kararı verebilme yetisi, kitaplardan öğrenilmez. Sokakta, pazarda, mecliste hatalar yaparak ve o hatalardan ders çıkararak kazanılır. Platon size, başka bir dünya var, oraya bak, oradaki adaleti hatırla derken, Aristoteles, başka bir dünya yok ama bu dünyada erdemli bir karakter inşa edebilirsin, adaleti bu çürüyen bedenlerin kurduğu poliste yaratabilirsin der. Biri umudu öte dünyaya projekte eder, diğeri bu dünyanın sınırları içinde ahlaki bir duruş geliştirir. İkisi de insanı o çürüyen bedenin ötesine taşımaya çalışır, sadece yöntemleri taban tabana zıttır. Sorun şu ki, bu iki ses zihnimizde aynı anda çalıyor ve birbirini boğuyor. Platon diyor ki burası değil, asıl evren başka bir yerde, sen buraya ait değilsin. Bu düşünce insana muazzam bir yalnızlık veriyor. Evrende bir sürgünsün. Aristoteles diyor ki, burası sadece burası, tozsun, toprağa döneceksin, uyum sağlamayı öğren. Bu düşünce de insana muazzam bir ağırlık veriyor. Ve biz bu iki devasa iddia arasında o tekinsiz boşlukta asılı kalıyoruz. Hangisinin haklı olduğunu bulmak zorundayız diye bir kural yok. Belki de felsefe bu yarayı sarmak için değil, o yaranın tam olarak nerede olduğunu ve ne kadar derin kanadığını bize göstermek için var. Bir ağaca bakıyorsunuz. Gövdesi, yaprakları, rüzgarda hışırtısı. Aristoteles size o ağacın suyu nasıl köklerinden çektiğini, klorofilin güneşi nasıl hapsettiğini anlatacak. Size o ağacı verecek. Ama Platon, o ağacın arkasına bakmanızı isteyecek. O ağacın hiç görmediğiniz o kusursuz ideasının nasıl acınası bir kopyası olduğunu fısıldayacak. Size o ağacı aldıracak. Siz ise ağacın karşısında hem Aristoteles'in verdiği biyolojik gerçeklikle hem de Platon'un fısıldadığı o melankolik eksiklikle baş başa kalacaksınız. İkisi de eksik, ikisi de yarım. Ve belki de zihin, tam da bu eksiklikte, o bitmemişlikte nefes alabiliyor. İşte bu yarım kalmışlığın, o çözümsüz gerilimin içinde başıboşça dolaşmak için buradayız. Aylak felsefeci de zihni yoran o kesinlik dogmalarından, o sahte sentezlerden kaçıp, Platon'un sürgün edildiği gökyüzüyle Aristoteles'in form aradığı yeryüzü arasında sıkışmış o tekinsiz boşlukta gezinmeyi seviyoruz. Çünkü kadim Yunanlıların da bildiği gibi, asıl felsefe aceleyle bir sonuca varmak için değil, boş zamanın yani skolenin o derin ve amaçsız derinliğinde yeşerir. Aylaklık zihnin özgürlüğüdür. Eğer siz de bu özgürlüğe, o tatlı başıboşluğa ve cevapsız bırakılmış en derin sorulara ortak olmak istiyorsanız, bu garip kervana katılabilirsiniz. Zihninizin sınırlarını zorlayın ama o sınırların içinde hapsolmayın. Hoşça kalın.